Merhaba. Bugün size 4 jump bisikletimi tanıtacağım. Normalde fotoğrafı şurada çekecektim ama maalesef bisiklet durmadı. O yüzden şu an direkt başlayacağım. Şimdi ana parça olan kadrodan başlayayım. Kadrom NS Bikes Decade V1 2019 model. Gerçekten bir kadrodan bir insan bu kadar memnun olabilir. Bu kadroya bayılıyorum. Gerçekten sağlamlığı ve şekli, ne bileyim, her açıdan işte mükemmel bir kadro ve şu an donuyorum. Hava 0 derece. Keşke hala V1 üretilmeye devam ediyor olsa. O zaman kesin bir tane alırdım yedek olarak. Full seti de NS Bikes'ın. Ve şimdi asıl olayımız olan maşaya gelelim. Ön amortisörüm RockShox Spike DG. 4 jump'ta kullanılan en iyi amortisörlerden biri. Ve ben de çok memnunum. Çalışması, tepmesi falan filan. Burada charger ayarı var. Hala tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama sertleştiriyor. Rebound ayarı var. Öyle güzel bir amortisör. Sağlamlık olarak da çok memnunum. Kranlar var köprüden falan ama yani onlar da biraz hayvansı sürüyor. Jant setlerine geleyim. NS Bikes Enigma'nın roll modeli. Bunlardan da memnunum. Ben bir önceki seti değiştirdikten sonra bisiklet 1.1 kilo hafifledi. Bayağı hafif ve sağlamlığına çok emin olmasam da sağlam diyorlar. Ben ama maalesef backflip'te saçma bir şekilde case'leyerek biraz yamulttum, göçerttim. Lastiklerime geleyim. Maxxis DTH. Onlardan da çok memnunum. Şu an bu 2 yılı geçti ve hala tertemiz. Ben az kaydırıyorum ama yine de çok iyi dayanan bir lastik. Yani o açıdan da çok memnunum. Ekonomik. Frenim SRAM G2. İşte ne kadar 4 piston olsa da tutmuyor yani. Ama ben memnunum. Benim için tutmaması önemli zaten. Bar spin'de elim yanlışlıkla geldiğinde mesela şöyle sıktım. Yani kitleyip bir anda beni öne atmasın. Diskim Avid G2 modeli. Onu da şu an bu hala kanyondan kalan. Bu bisiklette kanyondan kalan 2 tane şey var. Bir bu disk, bir de gidon boğazı. Bu diskin de yenisini aldım hem de 5 pound'a. Çok güzel oldu. Onu da bir yere takarım. İç lastik olarak şu an Decathlon'un iç lastiği var. Zamanında uygundu, almıştım. Ve Sivop kapağım bu kanyondan kaldı 3,5 yıl. Göbeklerim NS Bikes Rotary. Orbital kırılıyor diyorlardı. Arka taraf için de Orbital'le aynıymış full tasarımı diyorlar. Ama ben kıramadım. İlk başta aldığımda gerçekten de endişelenmiştim. Ama beğeniyorum. Göbeğin sesine de bakalım. Gidon boğazım Canyon'un G5 modeli. Memnunum ama şöyle bir şey var. Taknoender atarken, karnımı sıkıştırırken şuralar biraz batıyor. Tek bana dezavantajı o. 5 milim bir rise'ı var. Uzunluğu da 40 milim. Gidona geleyim. NS Bikes lisans. Rise 35. Ben 76 santime kestim. 76 santim olarak kullanıyorum. Elciklerim Seal BMX. En ucuz olan buydu. Ben zamanında 50 liraya 7-8 tane stoklamıştım. Ve memnunum. Öbür Odilere göre falan biraz daha sert. O yüzden çok da kolay erimiyor. 4 jump'larda barend önemli. Benim eski bisikletlerde mesela öbür klasiklerden vardı hani vidalı ama bayağı ince ve sadece plastik. Onlar 2 aya falan parçalanıyor, gidon zarar görüyor. Otsein ve Stolen'ın böyle daha sağlam olanları var. Bunlar çok iyi. Top Cap'ten zaten bahsetmeye gerek yok. Chromagin. Şöyle bisikletin şuradaki renkleriyle uyumlu olsun diye almıştım. Sele kelepçem Reverse'ün.
Ben quick release tercih ettim çünkü mesela bir yerde hemen kaldırmak istiyordum ama o zaman işte normal olanlar bana engel oluyordu. O yüzden böyle aldım. Burada da parmak izi var. Parmak izine basmadan açılmıyor. Böylelikle binen biri selemin ayarını değiştiremiyor ve böylelikle barsimleri daha kolay ötebiliyorum. Sele borum Dartmoor'un ama maalesef biraz çizdim. Daha yeni almıştım. 30.9 ölçüsü var. Bayağıdır arıyordum bu tarz bir boru. Yani 30.9. Stoğa falan girmiyordu. Gelişi pahalıydı. Sonunda alabildim. Bir ay önce selemi kırmıştım. Sonra buna geçtim. Eklat'ın selesi. Daha önce de bahsettiğim gibi öbür selelere göre biraz daha yumuşak. O yüzden sıkıştırmak daha kolay oluyor ve yan tarafları da bayağı tırtıklı. Hareketlerde sıkıştırmak önemli. Bisikleti altında tutmanız için ve bunun da bayağı yardımı oluyor. Şimdi alt kısma gelelim, buralara. Aynı kolum Shimano Saint. Keşke erimeseydi. Ama yapacak bir şey yok. 2,5 yıldan fazladır kullanıyorum. Gerçekten de çok memnunum. Kaya gibi sağlam. Ama ben maalesef saçma bir düşüşle yamulttum. Şu şekilde içe doğru. Pedallarıma geleyim. HT Supreme Ans 10 mi diyeyim ne diyeyim, Ans 10 modeli. Bunlardan memnunum. Emilio Ans'ın kullanıyor. İşte Paul Kodak diye biri kullanıyor. Bir ara Brett Reader kullanıyordu. Ama onlar muhtemelen 2 haftada bir değiştiriyor çünkü fotoğraflarında da görüyorum. Ben de çok memnun değilim. Tail whip çıkarırken böyle çilink diye bir ses geliyor. Başka pedallarda olmuyor. Sonuçta ayağıma pimler basıyor. O ses neden geliyor bilmiyorum. Orta göbeğim Shimano Saint. Bu tarafta ise Trickstaff'ın üretmiş olduğu No Go diye bir model var. Ayna kolun miline. İçinde bunun 5 tane delikli yer var. Oraya siyah yüzükler takarak plastik. O ayna kolun miline sürterek crank'in dönmesini yavaşlatıyor. Böylelikle ayak bıraktığınız hareketlerde tekrar hani crank dönmüyor. Pedalı bıraktığınız yerde bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten de güzel çalışıyor. Yurt dışında birkaç kişiyle konuşmuştum. Mükemmel değil yani. Buraya iç lastik atarak daha etkili kullanabilirsin demişlerdi ama ben bunu beğendim. İç lastik bazen tutmuyor. Fazla döndürüyor. Dişlim Race Face'in 32T. Memnunum ama hatırlamadığım bir yerde yamulttum ve o yüzden zinciri bir yerde geriyor, bir yerde salıyor. Ben de gerdiği yeri sol ayak öne getirmeye çalışıyorum, sürdüğüm yere. Böylelikle giderken sallanmasın ve crank'in de dönmesini engelleyebilsin. Ve son olarak zincire geliyorum. Zincirim Salt Plus. Warlock modeli Oil Slick Halfing bir zincir. Bundan memnunum. Ama tek şöyle bir şey var. İlk aldığımda gerçekten bisiklet aşırı sessizdi ama zamanla bir zaman sonra baklalar gevşiyor ve bırakınca böyle bir ses yapıyor ama yine de memnunum. Genel olarak bisikletim böyle. Bisikletten çok memnunum. Gerçekten yıllarca uğraşıp özenle topladım. Zaten benim için öncelik sağlamlık. O yüzden kadrodan olsun, amortisörden, zincirden yani çok memnunum. Bu video sanırım biraz kısa oldu, şu an emin değilim ama Endro'nun incelemesini çok daha detaylı ve güzel, kaliteli bir çekimle yapmayı düşünüyorum. Ve bu arada geçen hafta ayak bileğimi sakatlamıştım. Şu an buraya zar zor geldim. İncelemeye çekmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak destek olursanız sevinirim.